YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev turu videosu çekeceğiz. Uzun zamandır bunu söylüyordum. Ev turu çekeceğiz. Sonunda gün geldi çattı ve bugün ev turu çekiyoruz. Evimize hoş geldiniz. Evet, sizlere sitemizin dışından merhaba diyoruz. Buradan başlayalım, içeri doğru gidelim istedik. Biz Litgov'da böyle bir sitede oturuyoruz. Kaç daireli, hemen şuradan bakayım. 12 daireli bir sitede oturuyoruz. Sitemiz böyle çok sessiz, sakin. Zaten genel olarak Litgov'da çok sessiz, sakin olduğu için sitemizin de ondan aşağı kalır yanı yok. Haydi gelin sitemizin içine girelim. Gerçekten çok sessiz, sakin ve tatlı bir site. Genel olarak Litgov'da evler bu kadar yeni değil. Çok nadir yani yeni ev bulunduğu. Biz çok şanslıydık ve yeni ev bulabildik. Bu site sanıyorum 3-4 yıllık falan. Buyurun efendim gelelim. Şu ev boş. Bak komşumuzdu burası. Ama şu an boş. Artık kim taşınacak bilmiyoruz. Bu arada şey oldu, biz taşındık, burada 2 tane çocuk vardı. Çocuk böyle bağırıyor, çağırıyor falan. Ben dedim ki Allah sizi kahretmesin ya. Hani sessiz sakin yere geldim, düştüğüm ortama bak falan dedim. Bir hafta sonra taşındılar. Evet efendim, burada işte böyle araba park yerimiz falan var. Gördüğünüz üzere böyle her evin kendine özel otoparkı var. Böyle. Otopark değil mi? Parkı evet. İşte aynen. Garaj. Garajı var. Ondan sonra bizim evimiz de burası efendim. Ay gerçekten evime sanki böyle misafirlerim geliyormuş gibi hissediyorum. Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Bu kapıyı paylaşmıştım. Bana diyen oldu ki sen bu kapı bahçe kapısı, sen yalan söylüyorsun. Bu kapının arkasında bir tane daha kapı var. Sen sadece cam kapıyı çekiyorsun. Böyle kapı olmaz falan filan. Bir sürü yorum aldım. Arkadaşlar bu kapı böyle olmasa ben niye yalan video çekeyim? Gelin buyurun bak, burası evimizin giriş kapısı. Evimizin şu tarafında çektin değil mi? Evet. Kim o? Evim şahane. Merhaba, hoş geldiniz efendim evimize. Ay çok heyecanlıyım. Evet, evimize hoş geldiniz. Evimiz 3+1 ev arkadaşlar. İlk mutfaktan başlayacağız bunu anlatmaya. Çok heyecanlandım çünkü şu an böyle çok özelimi açıyormuş gibi hissettim. Ve bu beni mutlu etti. Şimdi ev turunda falan böyle küçük objelerden başlarlar ya. Bunu işte ne bileyim Singapur seyahatimden aldım. Onu Bali'den aldım. Bunu Sri Lanka'dan aldım falan diye. Bunu Bali'den almıştım ve bunu yapmayı istiyordum gerçekten. Bunu Bali'den almıştım ama bu arada ayak görmek istemeyenler falan olursa diye şöyle bir şey giyeyim. Yani gözükmüyor zaten. Terliğimi de giyeyim. Bunu Bali seyahatimden almıştım. Bunu da çok sevdiğim arkadaşım Buket bana hediye etti. Kendi elleriyle yapmış bunu. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu ise Larry isimli bir Vietnamlı arkadaşımın bana hediyesiydi. Aynen. Şans getiriyormuş falan. O yüzden böyle hediyeleri buralara koydum. Çok mutluyum bunun için. Burada bir aynamız mevcut. Burada da bir şapka. Burada da kocam var. Çok bayılıyorum ben bak. Şu hasır, bu hasır, bir de şu hasır çok güzel bir bütünlük sağlıyor ben. Burası mutfağımızın diğer açıdan çekilmiş hali. Neden 2 çöp var derseniz biri zort. Biri geri dönüşüm. Biri recycle, biri geri dönüşüm, diğeri de normal çöp. Kapımızın önünde de bir gördüyseniz bir kırmızı bir sarı var. Burada çöpleri ayrıştırıyorlar. Biz binada otururken çöpleri ayrıştırıyor muyduk? Hayır, ayrıştırmıyorduk. Aslında ayrıştırmamız gerekiyordu ama biz bunu yapıyor muyduk? Hayır. Ama şu an bize çok büyük bir sorumluluk yüklendi ve kendi evimize ait böyle bir 2 farklı çöp kutusu olduğu için ayırıyoruz şu an. Ondan sonra mutfağımız bu şekilde. Diğer evimize, aslında biz Sydney'deki evimizi ev turu yapmamıştık. Yapsaydık farkı iyi görürdünüz. O eve göre bayağı geniş bir mutfak. Bu videoyu çekmeden önce şunu düşündüm. Dedim acaba bu bezi buradan kaldırsam mı, kaldırmasam mı? Sonra dedim ki Betül, bu her evde olan bir şey. Ve dedim burası doğal bir kanal. Bırak bunu burada. Burada canlılık belirtisidir. Bu kalsın burada dedim. O yüzden bunu burada bıraktım. İnanıyorum ki hepinizin evinde var bir sarı bez olur, mavi bez olur falan filan. Bu mutfağa dair en çok sevdiğim şey buradan böyle ağaçları ve dışarıyı görebiliyor olmak. Ben burada böyle bir şeyler hazırlarken falan aşk tomun buradan geldiğini görmek bana çok güzel böyle mutluluk veriyor. Hoşuma gidiyor. Ondan sonra mutfağımız bu şekilde. Başka burada mutfağa dair anlatacağım çok da bir şey yok. Buzdolabımıza gelelim. Come efendim. On. Selim Bey, come on. Buzdolabımıza gelelim efendim. Buzdolabına burada bu zamana kadar gitmiş olduğum çoğu yerin magnetini yaptım.
koydum. Koymaya çalıştım. Burada böyle inşallah burası böyle dolup taşartım böyle gezdiğim yerlerle ve nice magnetler koyarım buraya. Burasını böyle yaptık. Burada da işte içmemiz gereken vitaminler var. Unutmayalım diye buraya koyduk. Burası da böyle şey işte. Size kilerimi göstermek istiyorum. Kilerimi bence çok düzenli yaptım. Bunu açabilirim. Bazı dolapları açmamamız gerekiyor ama bence bunu açabilirim. Come on. Şimdi bu kilerimde istenmeyen her şeyi buraya koydum. Çayları böyle tek tek dizdim. Ya çok güzel değil mi? Ben bayılıyorum böyle şeyler. Çaylarımı böyle tek tek dizdim. Buralar böyle. Sonra böyle mağaza gibi ya da işte market gibi durmasını çok seviyorum. Buralara böyle işte erzak merzak. Buralara da yine makarna falan filan. Alt tarafta da böyle şeyler var. Kaplar var. Bak bunu da unuttum mesela. Sonra bir şey unuttun aşkım, yemek masasını evet pardon. Yemek masamız da bu şekilde. Biz 2 kişi olduğumuz için, tatlış bir 2 kişilik aile olduğumuz için ve 2 tane hasırımız var. Arkadaşlarımız geldiğinde bunu kaldırıyoruz böyle hep birlikte yiyoruz işte. Burayı da çok seviyorum. En sevdiğim şey gerçekten bunun ve bunun uyumu. Zaten sen almışsındır bu uyumlu derseniz de bunu ben almadım. Ne zaman önüme geleceksin aşkım? Halıyı mı çekeceksin? Evet, halıyı çekiyorum. Bunu ben almadım. Evimiz eşyalı arkadaşlar. Biz sıfırdan döşemedik bunları. Mesela bu falan hep buradaydı. Kanepe, televizyon, işte TV ünitesi falan filan her şey buradaydı. Biz böyle atıyorum aynayı aldık, ayakkabılığı aldık falan. Çünkü kendimizi henüz 01 eve çıkacak kadar böyle şey hissetmiyoruz. Buralı. Aslında buralı hissediyoruz ama bakın mesela Sydney'deydik ve hep Sydney'de yaşamak istediğimizi düşünüyorduk ve hep Sydney'de yaşarız diyorduk. Şak bir teklif geldi, buraya geldik. Sonra burada miadımızı doldurunca şak tekrar başka bir yere gideceğiz. Büyük ihtimal Sydney'e. Ve falan filan. Bu işlerde böyle çok eşya taşımakla falan uğraşmak istemediğimiz için PR alana kadar artık net yaşayacağımız bir evi seçene kadar eşyalı evlerde oturmayı tercih ettik. Ve bu bize gerçekten çok büyük bir kolaylık sağladı bence. Yani bizim eşyalarımız böyle hani işte buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinemiz olmamasına rağmen bu eve taşınmak için Sydney'e 4-5 kez gidip geldik, öyle söyleyeyim. O yüzden eşyalı taşınmaları düşünemiyorum. O nedenle bu da evdeydi yani. O yüzden bunun burada oluşunu çok seviyorum. Evet, devam ediyoruz. Şimdi salonumuz burası. Salonumuzu geçeceğiz. Öncelikle yatak odasına geçelim. Burayı böyle bırakmışız, bir şey olmaz bunlardan. Yatak odamız da böyle. Burayı da çok seviyorum. Çünkü böyle sabah uyandığınız zaman böyle hep stor perdeler var burada. Stor perdeleri bir açıyorsunuz. Böyle ağaç, çimenlik, yeşillik falan bunları görüyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Dediğim gibi yatak komodin falan zaten vardı ev şeyli olduğu için, eşyalı olduğu için. Yoksa bana soracak olursanız sizce ben buraya bu komodinleri koyar mıydım? Asla koymazdım. Babaannemin evinde bile bu komodinler yok. Gerçekten Allah'ını seversen kim koydu bunu buraya? Ama ev eşyalı olduğu için bir şey diyemiyorum. Yatak odamız da böyle. Şunu beni Instagram'dan takip edenler bilir bu tabloyu. Bu tablo benim çekimim arkadaşlar. Şuraya gerçekten şöyle bir ismimi falan yazsam çok güzel olacak. Ben çıkıyor muyum şu an? Tabii ki de. Buraya böyle ismimi falan yazsam çok güzel olacak. Ben bu çekimimi, bir sürü çekimim var da Harbour Bridge'li, Opera House'lu falan filan. En güzelini böyle buraya en çok olacağını dedim ki buraya bir tablo yapayım. Kocaman olsun, böyle mükemmel dursun. Böyle Behlül'ün odasındaki o Paris şey vardı ya, Eiffel. Onunki gibi olsun istedim ama Buket arkadaşım dedi ki bu yeter dedi, bu size dedi, buraya olur dedi. Gördüğünüz gibi kaldı yani burada. Hiç hoşuma giden bir durum değil. Aslında ben bunu böyle büyük hayal etmiştim. Hani böyle kocaman olacak ama maalesef böyle duruyor. Ama kötü mü? Değil. Ama daha büyüğü olması gerekiyordu. Bu odaya dair tek istemediğim şey bir şey. Bunun büyük olması ve şu komodinler. Burada gömme dolap var bir tane. Evet, aynen. Burada da gömme dolaplarımız var. Ondan sonra buraya geliyoruz. Bunu beni yine Instagram'dan eğer takip ediyorsanız bunun Reels'ını yapmıştım. Belki görmüşsünüzdür. Görenler vardır. Ben bunları tek tık kendim kestim. Ondan sonra böyle hepsini yapıştırdım. Çerçeveye koydum. Bu da evimin en değerli parçalarından bir tanesi. Aşk Kitabı'nla düğün çekimimiz. Bunu da Paris seyahatinden almıştık. Bunu Paris seyahatinden aldık. Bir butikten almıştık. $50 diye. Evet, burası da tatlış salonumuz. Dediğim gibi yine koltuk moltuk işte buradaydı. Biz ona uygun böyle işte halı aldık, işte yastık aldık. TV battaniyesi. TV battaniyesi aldık falan.
Ondan sonra burası böyle çok tatlı, huzurlu bir köşemiz oldu. Mum yakmayı falan çok seviyorum. O yüzden orta sehpada böyle bir sürü mumlar var. Ondan sonra şu mumları Aşk Tohum'la kendimiz yaptık. Bunu da bana Azana arkadaşım almıştı. Bakın evde böyle gerçekten çok güzel arkadaşlarımın hediyeleri falan olacak. Göstereceğim size. Bunu bana Azana almıştı. Kendim yapmamı. Kendimiz yaptık ve bence gayet güzel oldu. Ondan sonra bu çok sevdiğim Gizem arkadaşımın hediyesi. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımdan böyle gerçekten hediyeler geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Bu böyle yanıyor. Böyle oluyor. Evet. Sonra işte şuradan devam ediyorum. Ahşap boyadığımız için böyle ahşap dergileri falan aldım. Çok tatlı. Bence buraya da çok yakıştı. Şöyle işte dergiler falan. Bunları buraya koydum. Sonra bunu anlatmak istiyorum. Bakın şuna. Bu bizim düğünde dağıttığımız böyle hani evliler, evlenenler böyle şeker meker dağıtır ya. Biz de bunu düğünde dağıttık. Kahve çekirdekleri. Çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Plus bizi kahve tanıştırdığı için ben Aşk Tohum'la barista olmak hevesi ve isteği sayesinde tanıştığım için böyle bir şey yaptık. Bence çok anlamlı ve çok güzel gerçekten. Herkese de bundan dağıtmıştık. Bunu da bir tane örnek olarak buraya koyduk. Çok güzel. Örnek değil aşkım, hatıra. Yani işte oradan bir örnek. Hatıra. Bunu hatıra olarak buraya koyduk. Sonra bunu çok seviyorum bunu yapmayı. Nereden almıştık aşkım? Onu ya Tayland'dan aldık ya Bali'den aldık. Bilmiyorum, ikisinden de almış olabiliriz. Ama bunu da çok seviyorum. Ondan sonra işte burası da böyle efendim. Başka burada anlatacağım özel bir şeyim yok. Bahçemiz şöyle. Bahçeye tüm evi bitirdikten sonra çıkalım. Bahçeye de buradan çıkıyoruz. Şu mumu da evet. Buket arkadaşımız aldı. Bu mumu da Buket arkadaşımız aldı. Çok güzel kokuyor. Böyle latteli maddeli falan. Kahve gibi. Gerçekten harika kokuyor. Yani bana hediye alan her arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, buradan banyomuza geçiyoruz efendim. Banyomuz da bu şekilde. Tipik bir banyo. Biraz gelebilirsin istersen. Şöyle bir duşakabinimiz mevcut. Bitti. Banyoda zaten başka da çok da göstereceğimiz bir şey yok. Burada da bulaşık makinem... Bulaşık makinesiyle fırın var burada. Şu alttaki bulaşık makinesi, üstteki de fırın. Burada çamaşır makinemizle kurutma makinemiz var. Bak arkadaşlar, bak doktor olan böyle nöroloji falan uzmanı olan varsa Allah'ın aşkına bana yazsın. Bu normal mi ya? Merdivene sandalye deyip duruyorum iş yerinde. Merdiven, yani gözümün önünde merdiven. Bu sandalyeyi nereye götüreyim falan diyorum. 3-4 sefer bunu söylüyorum. Yani değişik. Neyse, burada çamaşır makinemiz ve kurutma makinemiz. Ya zaten zor seçiyorum. Burada da şey var işte, her neyse. Burası da böyle burada sevmediğim şeylerden bir tanesi. Bence negatif olan şey, burada çok bir depolama alanı yok. Hani böyle ne bileyim, kadınların böyle kendi bir şeylerini koyduğu böyle bir şeyler olur falan, dolap olur. Hiçbir şey yok. Direkt ayna koymuşlar. Aynayı insan bir dolaplı yapar. Aynen, arkası dolap olsa çok iyi olur. Çünkü her şey dışarıda duruyor. Aynen, orası olmadığı için çoğu böyle şeyimi buraya koydum. Onları da burada muhafaza ediyorum. Ondan sonra buradan da yine böyle şeye açılan bir yerimiz var. Burayı sonsuzluğa açılan bir kapı. Böyle banyomuz genel olarak beyaz ağırlıklı. Beyaz aldım. Bu çünkü çoğu şey işte buralar hep beyaz olduğu için. Ev beyaz olduğu için beyaz aldım. Bu kadar aşkım. Ya bu kadar kısa kesemeyiz. O zaman tamam. Evimiz böyle. Böyle değil. Böyle biraz şey yapman lazım. Come on. Hikayeleştirmen lazım. Hiç ev turu izlememişsin. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Burası da bizim kiler alanımız. Biz burayı ayakkabılık olarak şey yaptık, uygun gördük. Böyle ayakkabılarımızı koyduk, sandalyelerimizi falan koyduk. Burası bence çok güzel. Fazlaca bir ayakkabı bölümü. Güzel oldu. Bak böyle kapalı mapalı, hiçbir şey, hiç koku moku olmadan mükemmel bir şekilde öyle duruyor orada. Burası ikinci odamız efendim. Bu yine dediğim gibi yatak matak her şey zaten burada vardı. Biz böyle nevresimlerini falan serdik. Burası işte misafir odası. Annem inşallah geldiğinde burada kalır. İşte şu dolaplara falan kendi eşyalarımızı falan koyduk böyle ardiye gibi. Aslında burası gayet böyle temiz, püripak, çok da kullanmadığımız bir oda. Buradan da bahçemizi görebilirsiniz. Bahçeye açılan bir camı var. Ondan sonra buranın lambasını yakayım.
Ben 1+1 evimizdeyken her zaman bir çalışma odam olsun istiyordum. Çünkü böyle çok seviyorum. Böyle bir şeyler okumayı, araştırmayı, ders çalışmayı falan filan. Aşkım da bununla ilgili hep benimle dalga geçiyor ama çok seviyorum. Yani böyle bir şeyler yazmayı, bir şeyler okumayı çok seviyorum. Ama 1+1 evde bıcır bıcır gezen bir manitanız varsa bunu yapmak biraz zor olabiliyor. Çünkü kendiniz özel bir alanınız olmuyor. İşte siz bir şeyler yazmak, okumak, biraz sakinleşmek istiyorsunuz. O televizyon izlemek istiyor, bir şeyler yapmak istiyor falan. Ya 1+1 evde çok şey olmuyor. Ya da aynı şekilde onun açısından da o televizyon izlemek istiyor, bir şeyler izlemek istiyor. O sessizlik istiyor falan. Olmuyor yani. Velhasıl hep böyle şey istiyordum. Allah'ım lütfen 2+1 bir evimiz olsun. Bak Allah 3+1 verdi. 2+1 evimiz olsun. Ben bir tanesini lütfen böyle çalışma odası falan yapayım diyordum. Allah'ıma bin şükür, binlerce kez şükür gerçek oldu. Burası da benim çalışma odam. Burada yine 2 tane yatak var. Bu zaten evin içinde olan yataktı. Bana soracak olsanız ben bu evi eşyasız kiralayacak olsaydım buraya yatak koymazdım. Şuraya bir tane kitaplık koyardım. Şuraya bir tane böyle berjer gibi bir şey koyardım. Burayı mükemmel bir okuma odası yapardım. Öyle bir yapardım ki ama yapamıyorum maalesef. İşte evin içinde... Sonra aşkım daha sonra. Evin içinde yatak olsun, işte bulaşık makinesi olsun, çamaşır bulaşık falan filan olsun. Ben bunların hepsini taşımayayım deyip eşyalarla bir çıktığınız zaman bazen istenmeyen eşyalar da olabiliyor. Ona da yapacak bir şey yok. Arkadaşlarımız bak geldiğinde geçen yıl başında burada 3 çift kaldık. Biz 2 orada, 2 kişi burada, 2 kişi orada kaldık. Gayet otel gibi kaldık yani. O yüzden hani kötü de değil. Durması güzel oluyor. Burası benim çalışma odam. Şuradan başlamak istiyorum. Bu yine bana Gizem arkadaşımın hediyesi. Find Me Under the Palms. Beni yansıtan bir şey olduğunu düşünüyorum. Palmiyelere bayılırım çünkü. Ondan sonra bunu da buraya astım. Bu ikisi bence çok aşırı şey oldu. Yakıştığını düşünüyorum. Çok matchleşti. Bak şimdi şunda yakınca bak. Buranın ortamını görüyor musunuz? Allah'ım şükürler olsun ya. Gerçekten. Çok güzel. Bu işte böyle arada bir kendime baktığım bir ayna. Ondan sonra burasını cama karşı koymuş olmam da çok güzel bence. Çünkü böyle çok şey geliyor yani. Ferahlık, gün ışığı falan geliyor. Mükemmel bir şey. Biraz yaklaşır mısın yoksa görüyor musun? Şu zaten Aşk Kitabı'nda bizim ilk zamanlarımızdan çekildiğimiz bir fotoğrafımız. Bunu tabii ki de odamın başucuna, baş köşesi... Odamın baş köşesine koyacaktım tabii ki de. Şemsi Pasapaşa'sında Sesi bir Çesecesiler gibi oldu. Söyleyemedim. Söyleyemedim mi? Zaten düzgün kelimeleri bile söyleyemiyorum ki onu söyleyeyim. Bu da bana yine Azana aldı. Azana isimli arkadaşımın aldığı bir şey. Çünkü neden? Ben kitap okurum. Kitap okumayı çok severim. Koca kafalı Betty. Koca kafalı Betty. Bunun yüzünden bu videodan sonra kavga edeceğimizi biliyorsun değil mi? Bu sahte bir YouTube gülüşüydü. Ha ha ha. Bu da bana arkadaşımın aldığı, beni tanıyan bir arkadaşımın aldığı hediye. Bayılıyorum. Hediyelere gerçekten bayılıyorum. Burada yine mumlarım falan filan var. Bu da anneşimin bana avukat olduğumda aldığım hediye. Hemen şöyle şey yapayım. Davaları slide olarak geçiriyorum. Davaları hakime bunu dinlettiğim şey. Neredeydi? Şurada bir mandala var onun. Dur aynen. Hangisiydi? Heh. O. Sorry ben de hastayım birazcık arkadaşlar. Geçmiş olsun aşkım. Bizim ilkokuldaki teneffüs zilimiz böyleydi. Bizim neydi? Dın 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 öyle bir şeydi. Hababam sınıfında. Yapamadım çok da. Bu da dın 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 dın. Bu da böyle anneşimin bana çok güzel bir armağanı. Bunu da tabii ki buraya koydum. Bu da burada ince bir çizgi var. Bakın hep oturduğumda Avustralya'yı görüyorum. Neden? Zaten Avustralya'dasın. Başka yeri gördün mü? Yok abi illa Avustralya'yı göreceğim. Haritada Avustralya'yı görmeyince benim anksiyete. Yetiştin hanımefendi yetiştin. Bunu da tabii ki de dünyayı gezmek istediğim için böyle aldım döndürüp. Bir gün fıstıma şey yapacağım. Dünyayı dönder diyeceğim. Parmak bas diyeceğim. Hayır bas şimdi. Buraya gideceğiz ilk. Tunus. Hep bana Afrika geliyor. Diyecektim yine Afrika kıtası geldi. Seni Tunus'a göndereceğiz aşkım. Beraber gideceğiz Morokko'ya. Odamda böyle. Morokko Fas'ta değil mi soruyor? Evet sanırım. Evet çalışma odamda bu şekilde. Zaten bu masayla sandalyeyi IKEA turunda görmüşsünüzdür. Birini $50, birini $40 falan almıştık. Gayet de ucuz aldık yani.
Ondan sonra böyle işte burası benim gerçekten çok huzurlu olduğum, böyle me time yaptığım falan bir yer. Canım sıkılınca buraya da uzanıyorum. Gerçekten Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun bunu bana bahşettiği için. Gerçekten. Gerisi darısı isteyen tüm herkese, çünkü bence çok güzel bir şey. İşte buraya da yine başka şeyleri koyduk falan. Evet, odalarımız bu şekilde. Şey de söyleyeyim, kirayı falan merak edenler olur. Bu videoyu Sydney'de, Brisbane'da ya da Melbourne'da izliyorsanız kiralara falan bayağı şaşırabilirsiniz. Çünkü ama küçük şehir, öyle düşünün. Burası 3+1 eşyalı ve yeni bir ev. Böyle garajı falan. $475 haftalık kirası var efendim. $475 Sydney'de, yani taş çatlasa biraz daha suyunu sıksalar oda verecekler, yani oda kiralayacaklar. Zaten öyle $450 falan fiyatları. Evet. Burası $475 efendim. Böyle maalesef büyük şehirlerden biraz daha böyle uzaklaştıkça, kilometresel olarak uzaklaştıkça evler doğal olarak düşüyor, ev fiyatları. Bu evde böyle. Biz çok mutluyuz gerçekten. Ondan sonra yine şöyle de şu tarafı da göster böyle. Burası bizim mutlu yuvamız. Sizler de hoş geldiniz. Yine bekleriz. Hoşçakalın deyip bitiriyormuşum. Şimdi terlikleri getirip şuraya çıkalım. Bir de şu bahçeye gezelim. Şipşak terliklerimizi hemen oraya koyduk. Onlar orada hazır. Şundan bahsetmek istiyorum. Bu çok ilginç bir alet bence. Ben ilk kez gördüm bunu. Burası böyle komple açıldığı için ve bu evde bahçeli bir ev olduğu için dışarıda bir türlü böcek, yılan, ahtapot falan var diyormuşum. Ahtapot, köpek balığı. Köpek balığı, her şey burada. Timsah falan da var diye. Ya yok ya, gerçekten bunu çok soruyorlar. O evde yılan çıkmıyor mu bilmem ne. Biz henüz evden yılan çıkan yerde değiliz. Orası genelde Queensland'de oluyor ve böyle çok kırsal bir yerde oluyor. Biz o kadar da kırsal bir yerde değiliz. Yani Sydney'e 2 saat uzaklıktayız. Queensland'in bile en şeyinde, kırsalında aynen, oluyor. Hani kırsalında oluyor. Çok böyle kalabalık yerler yılan falan gelmiyor evet, zaten. o yüzden hani mesela bizim çalıştığımız yerde yılan gördük biz. Orası da nasıl, zaten dağa iniyorsun, 20 dakika dağın içine gidiyorsun Ormanın falan. içinde 4 tane dağın ortasında bir yer. Orada da zaten yılan olmazsa zaten bu yılanlar nerede yaşayacak? Velhasıl buralarda yılan, timsah işte falan filan yok. Böcek var mı? Var. Örümcek var mı? Var. Ama yine de bu kadar örümcek görmedik henüz. Küçükleri var. Ama var, o kadar örümcek var. Göster bakayım elini. Bu kadar. O kadar örümcek var. Ama gördük mü? Gördük. Görmedik. Nerede gördük? Burada görmedik de başka yerde gördük. Başka, ya buradan bahsediyorum. Ben de o zaman Queensland'de bir şey gördüm. Aşkım o örümcek vardır burada. Tamam, daha neyse. büyüğü bile vardır. Biz gördük mü? Yok. O yüzden de ama yine de tabii ki içeri küçük bir şeyler giriyor. Biz de bu yüzden buraya tel almak istedik. Aldık koyduk işte böyle. Çünkü burada tel yok, hadi geçelim. İçim şişti. O da durmuyor zaten evet, de gittik de arkasına süpürge koyduk. Evet, böyle çıktık. Dediğimiz şey şuydu, bakın. Bunu buradan çektiğimiz zaman bu aşağı iniyor. Bu nasıl inmemesi gerekiyor ama artık nasıl bir şey yaptılarsa. 2 katlı böyle kaldırıyorsun. Yarım böyle 1 metre 1 metre. Ama bak yine de çok güzel bir icat bence. Hem ev hava alıyor hem de böyle küçük bir yere açık olduğu için sinek böcek girmiyor bu sayesinde. Evet. Güzel. Evet. Burada dışarıdan gördüğünüz siyah kapılı yerin iç kısmı burası. Burası garajımız. Arabayı buraya koyduk. Evden böyle giriş çok kolay oluyor gerçekten. Bunu Sydney'de size söyledim mi bilmem ama Sydney'de biz City'nin tam göbeğinde oturuyorduk. Yani böyle direkt löps diye göbeğindeydik. Ve araba park yeri bulmak imkansız da yakındı. Yani biz oturduğumuz evin otoparkı yoktu. Ondan sonra yakın bir yerde böyle gecelik parklar çok pahalı. Park edecek yer yok falan. Hani böyle arabayı ilk aldığım zaman illallah etmiştim. Allah'ım dedim, bu arabayı katlayıp cebime koymak ve eve götürmek istiyorum yani. Oradan kapının önünde duran arabaya, yani gerçekten bazı şeyler evet kırsal ama bazı şeyleri çok kolay. Gittiğiniz her yerde araba parkı bulabilmek çok kolay. İşte hani araba park sorunu var mı diye bakmadan evin direkt önüne arabayı çekmek falan, bunlar gerçekten kırsalın getirdiği güzel şeyler. O yüzden kırsala da teşekkür ediyoruz. Bir de iş için bir tane daha araba var aslında, o da ön tarafta duruyor. Aynen. Sydney'de olsaydı çok zordu. Sydney'de 2 arabayı bir yere sokabilmeniz imkansız. Bak biri orada duruyor, diğeri dışarıda duruyor. İsterse bunu dışarı koyarız çünkü yer var yani. Gördüğünüz üzere kapıyı gösterdik, kapıyı camı gösterdik, girişi parsel alan var, o yüzden alandan bol ne var. O yüzden güzel bir şey açıkçası. Şimdi böyle gidelim. Evet, şimdi böyle döndük hemen. Buraları daha yeni şey yaptık. Çim biçme. Çim biçtirdik. Ama tekrar çok uzadı. Çünkü burası bayağı fazlaydı. Onun için de $100 mı vermiştik? $100. 1 saat falan sürdü. $100 verdik ama yeniden uzadı. Burası benim çalışma odamın dışarıdan görünmüş hali.
Ondan sonra efendim buyurun bahçemize. Aslında bu bahçeye çok güzel şeyler yapabiliriz ama Ev bizim değil. daha. Aynen. Ya hayır, aslında şuraya bir şeyler koyabiliriz ama yağmur başladı. Evet. Koyabiliriz ama işte koymadık falan. Ama baktığın zaman bayağı aslında sandalyeni, masanı falan filan alıp böyle gayet takılabileceğim bir şey bence. Şurası da şey gibi duruyor, aynadan yansıma gibi duruyor ama aynen. Bu sırada 6 tane ev var. Evet. 6 tane de karşı sırada var. Ya baktığınız zaman aslında çok güvenli. Çünkü şurası zaten böyle Evet. çit. Burası çit, burası çit. Burası Yani kapalı, hani- burası kapalı. Her evin bahçesi ayrı ayrı kapalı. Aynen. Yan tarafın kapalı, her yerin kapalı. O yüzden güzel yani. Burada bir su depomuz var. Bu su tankeri böyle house'larda mecburi aslında. Çünkü yağmur suyunu burada biriktirip bunu bahçede kullanabiliyorsunuz. İşte araba yıkamada kullanabiliyorsunuz. Çok mantıklı. Başka şeylerde kullanabiliyorsunuz. Burada böyle bir şeyimiz var. Burada çamaşır asma şey var da hiçbir zaman asmadık buraya. Yok, hayır. Ondan sonra burası işte o misafir odamızın camı. Aynen. Şurası da tuvaletin arası zaten. Burası tuvalet zaten. Gördüğünüz üzere böyle bir yer. Siz olsaydınız bu bahçeyi nasıl değerlendirirdiniz? Bana yazabilirsiniz. Akşamları burada oturmuyoruz. Çünkü akşamları dediğim gibi böyle şeyler Böcek geliyor. çok oluyor. Böcek möcek geliyor ve yağmur da hızlanmaya Evet aşkım, o yüzden başladı. hadi gidelim. O yüzden bana yazabilirsiniz. Siz olsaydınız burayı nasıl değerlendirirdiniz? Biz buraya ne yapabiliriz? Ama unutmayın, 1 yıl sonra falan taşınacağız büyük ihtimal. O yüzden çok da bir şeyler de almak istemiyoruz aynı zamanda. Burada bir tane hortumumuz da var. Bu arada hortumumuzla çok güzel burada arabayı falan istediğimiz gibi yıkayabiliyoruz. Bu da yine büyük şehire göre çok büyük bir avantaj. Vallahi yağmur yağmaya başladı. Evet. Vallahi tam zamanında içeri girdik. Şu an bayağı bir sağanak başladı. Islanacaktık yani. Evet, evimiz bu şekilde. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Uzun zamandır çekeceğim diyordum. Sonunda çektim. Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Ne düşündünüz? Yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Evime misafir olduğunuz için çok teşekkür ederim. Evimi sizlere açmak benim için çok önemliydi gerçekten. İyi ki izlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Daha iyileri, en güzel evler, hep güzel evler inşallah sizin olur efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.